Şu an seni öldüren şey sessizce içinde büyüyor ve sen farkında bile değilsin. Düşmanların değil bu, açıktan sana kin kusanlar hiç değil. Asıl katil çok daha sinsi, çok daha yakın. Senin nezaketin, herkese dağıttığın iyilik ve en tehlikelisi, sana değer vermeyenlerin gözünde bile güzel görünme çabanın. Birisi şu anda senin yumuşaklığını silah gibi kullanıyor. Yüzüne tükürdüklerinde gülümsemeni bekliyorlar. Sınırlarını çiğnediklerinde tek kelime etmeyeceğini biliyorlar ve sen, her lanet seferinde onlara hak veriyorsun. Ama sana hiç kimse şunu söylemedi. Sınırsız nezaket sadece makyajlı bir güçsüzlüktür, o kadar. Makyavelli bir gerçeği görmüştü. Çoğu insanın ölene kadar reddedip durduğu bir gerçeği. Dünya iyi insanı ödüllendirmiyor, asla ödüllendirmedi. Dünya ne zaman iyi, ne zaman kötü olunacağını bilen insanı ödüllendiriyor. Gerektiğinde düğmeye basıp buz gibi olabilen insanı. Ve şunu net söyleyeyim, sebepsiz şiddetten bahsetmiyorum, kalpsiz bir canavar olmaktan da değil. Stratejik acımasızlıktan bahsediyorum. Zamanını, enerjini, huzurunu ve kahrolası onurunu koruyabilen türden bir acımasızlıktan. Sen hala herkese iyilik dağıtırken, birisi senin canını yiyor ve sen ona da gülümsüyorsun. Hayatta öyle anlar var ki kibarlık aslında kendi sonunu hazırlamaktır. İyiliğin birinin elinde bıçağa dönüştü, sırtına sapladığı anlardır bunlar. Ve eğer bu anları göremiyorsan, zayıflığının kokusunu alan her sahtekar seni sonsuza dek kullanır durur. Bir düşün bakalım. Kaç kere ortalığı bozmamak için birinin sana çekmesine ses çıkarmadın? İçindeki her şey hayır diye çığlık atarken kaç kere evet dedin? Bir sınır koyduğun için kaç kere özür diledin sanki suç senmişsin gibi. Çünkü sana şimdi kibar olmanın en büyük hata olduğu 9 özel anı göstereceğim. Bunlar acımasız olman gereken anlardır. Zalim değil, kötü değil, sadece acımasız, net, tavizsiz, sarsılmaz. Bu kötü insan olmakla alakalı değil, kötü insanların oynayamayacağı bir insan olmakla alakalı. Bu senin iyiliğini paspas gibi kullanan herkesten gücünü geri çekmekle alakalı. Yani eğer hep sonuncu olan iyi çocuk rolünden bıktıysan, herkesin seni kullandığı adam olmaktan usandıysan, gülümsemeyi ne zaman kesip gerçek yüzünü göstermen gerektiğini öğrenmeye hazırsan, dişlerini sık ve bu metnin her kelimesine dikkat et. Çünkü sonunda ya kendine saygı duymaya başlayacaksın ya da başkalarının sana saygıyı hak etmediğini öğretmesine izin vermeye devam edeceksin. Seçim senin. Şimdi yorumlara şunu yaz. Huzurumu acımasızca koruyorum. Şimdi konuya girelim. Birincisi, biri sana hafifçe saygısızlık ettiğinde. İşte burası, çoğu insanın oyunu başlamadan kaybettiği nokta. Biri küçük bir laf atar, ufak bir iğneleme yapar, mini bir saygısızlık gösterir ve sen görmezden gelirsin çünkü küçük görünür. Çünkü abartmak istemezsin, çünkü olgun davranmalısın diye düşünürsün. Tam da buna güveniyorlar zaten. Machiavelli bir keresinde demiş ki, insanlara ya iyi davranılmalı ya da tamamen ezilmelidir. Çünkü küçük yaraların intikamını alabilirler, büyük olanlarınkini alamazlar. Bu yüzden birine verilecek zarar, intikam korkusu hissettirmeyecek türden olmalıdır. Açık söyleyeyim, küçük saygısızlıklar birer testtir. Kendini savunup savunmayacağını kontrol ediyorlar. Ve savunmadığında onlara daha ileri gitme yetkisi vermiş oluyorsun. Zayıflığını sergilemiş oluyorsun. Onlara kolayca yönetilebilecek biri olduğunu öğretmiş oluyorsun. İlk küçük saygısızlık asla son değildir. Bir kalıbın başlangıcıdır. Bugün küçümseyici bir yorum. Gelecek hafta sözünü kesmek, gelecek ay emeğini çalmak. Küçükken durdurmadığın için büyüyor. Peki ne yapmalısın? Hemen ele almalısın. Saldırgan değil, duygusal değil, doğrudan ve kararlı bir şekilde. Gözlerinin içine bakıp, az önce olanın kabul edilemez olduğunu açıkça belirtmelisin. Gülüp geçme, küçümseme, seni rahatsız etmemiş gibi davranma. Çünkü gerçek şu, insanlar kontrol edilmeyen davranışları tekrarlarlar. Sana saygısızlık etmenin hiçbir sonucu yoksa neden dursunlar ki? Ve ne düşündüğünü biliyorum. Ama ya çok hassas davranıyorsam, ya o kadar ciddi değilse? Beni dikkatlice dinle. Eğer seni rahatsız ettiyse yeterince ciddidir. Duygularının kimseye açıklanmasına gerek yok, sınırlarının onaylanmasına gerek yok. Saygıya layık olup olmadığını sorgulamaya başladığın an, işte o an kontrolü kaybettiğin andır.
Acımasız insanlar kendilerini savunup savunmamaları konusunda tartışmazlar. Tereddüt etmeden, özür dilemeden anında yaparlar. İnsanların sana saygıyla davranmasını istiyorsun, onlara saygı göstermediklerinde ne olduğunu göster. Öfkeyle değil, dramayla değil, anında sakin sarsılmaz sonuçlarla. Geri çekil, mesafe yarat, enerjinin yokluğunu hissetmelerini sağla çünkü bugün sana biraz saygısızlık eden kişi, aksini öğretmezsen yarın sana çok daha fazla saygısızlık edecektir. İkincisi, biri sürekli sözünü kestiğinde. Bir toplantıdasın, bir sohbettesin, konuşmaya başlıyorsun ve biri sözünü kesiyor. Bunu görmezden geldiğinde 2 kez fark etmeye başlıyorsun, 3 kez. Şimdi bu bir güç oyunu ve bunun olmasına izin vermeye devam edersen hiyerarşinin en altındaki konumunu kabul etmiş olursun. Birinin sözünü kesmek sürekli olduğunda tesadüf değildir. Bu bir baskınlıktır. Söyleyeceklerinin seninkilden daha önemli olduğunu kelimeler olmadan ifade etmeleridir. Onların sesinin yer bulmayı hak ettiğini, seninkilerin ise hak etmediğini. Çoğu insan bunu daha yüksek sesle konuşarak, rekabet etmeye çalışarak, asla gelmeyecek bir boşluk bekleyerek halleder. Bu yanlış bir hareket, onların oyununu onların şartlarında oynuyorsun. İşte acımasız insanların yaptığı şey. Cümlelerinin ortasında konuşmayı keserler, tam bir sessizlik olur, kesintinin havada asılı kalmasına izin verirler. Odadaki herkesin az önce olanların yarattığı garipliği hissetmesine izin verirler. Sonra beklerler, sessizliği doldurmak için acele etmezler, gergin bir şekilde gülmezler. Sadece beklerler ve kendilerini bölen kişinin kıvranmasını izlerler. Ve doğru an geldiğinde sakince bitirmemiştim derler. 4 kelime, saldırganlık yok, duygu yok, sadece bunun bir daha olmayacağını kristal berraklığında açıklayan bir gerçek ifadesi. Ya da daha iyisi bu kalıba doğrudan değinirsin. Son 10 dakikada beni 3 kez böldüğünüzü fark ettim. Bitirmeme izin vermeniz gerekiyor. Herkese açık, doğrudan, görmezden gelinemez. Rahatsız edici olacak mı? Kesinlikle. Bazı insanlar senin fazla abarttığını düşünecek mi? Muhtemelen. Umursuyor musun? Umursamamalısın. Çünkü alternatif hayatının geri kalanını seni susturmaya çalışan insanlar tarafından susturularak geçirmektir. Sesinizi sonuçsuz bir şekilde çalabileceklerini öğrendiler. İşte çoğu insanın anlamadığı şey, seni sürekli bölen kişi bunu kazayen yapmıyor. Seni değerlendirmiş ve karşılık vermeyeceğine karar vermiş, kibar olmanın duyulmaktan daha önemli olduğunu hesaplamış ve sen onları haksız çıkarana kadar haklılar. Sesinizin değeri var, düşünceleriniz önemli, sözleriniz duyulmayı hak ediyor ve bunu sizden tekrar tekrar almaya çalışan biri kibar olmanız gereken biri değil, onları yerlerine koymanız gereken biri. Küçülmeyi bırak, uyum sağlamayı bırak, başkalarının kendilerini daha büyük hissetmeleri için kendinizi küçültmeyi bırak. Dünyada ezilmelerine izin veren yeterince sessiz insan var, susturulmayı reddeden daha fazla insana ihtiyaç var. Bu olumlamayı yorumlara yazmanızı istiyorum. Sesim önemli. Üçüncüsü, hızlıca affetmeniz için baskı gördüğünüzde. Biri seni incitiyor, sana ihanet ediyor, sana yalan söylüyor, sana saygısızlık ediyor ve acıyı henüz atlatmadan insanlar seni affetmen için baskı yapmaya başlıyor. Bırak gitsin, devam et, daha olgun davran, kin tutma. Herkes sana affetme konusunda tavsiye verir ama sana gerçekten haksızlık eden kişi hariç. Machiavelli bir keresinde şöyle demişti: faydalar daha iyi tadını çıkarabilmek için azar azar verilmelidir. Aynı şey affetmek için de geçerlidir. Gerçek affetme bedava örnekler gibi dağıtılan bir şey değildir. Değişen davranışlarla, gerçek pişmanlıkla, zamanla yavaş yavaş kazanılır. Ama insanlar senin zaman ayırmanı istemezler, öfken onları rahatsız ettiği için, sınırlarını koyman onları suçlu hissettirdiği için, her şeyin yolunda olduğunu göstermeyi reddetmen huzurlarını bozduğu için hızlıca affetmeni isterler. Bu yüzden rahatsızlıklarını bilgelik olarak gizlerler, öfkeye tutunmanın sana onlardan daha çok zarar vereceğini söylerler, affetmenin senin için olduğunu onlar için olmadığını söylerler ve teknik olarak haksız değiller ama haklı da değiller. Çünkü başkasının zaman çizelgesine göre affetmek değildir. Bu boyun eğmektir. Bu başkalarının yaptıklarının veya olmasına izin verdikleri şeylerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalmaması için kendi acınızı yutmanızdır. Gerçek affetme şu durumlarda gerçekleşir: hazır olduğunuzda, onların hazır olmanızı istediği zaman değil, onlar için uygun olduğunda değil,
başkasının saatine göre yeterli zaman geçtiğinde değil. Ve işte acımasız insanların bildiği şey, bazı şeyler affedilmeyi hak etmez, bazı ihanetler çok derindir. Bazı yalanlar çok yıkıcıdır. Bazı insanlar size tam olarak kim olduklarını göstermiştir ve onlara ilk seferde inanmak kin tutmak değildir. Bu standartlara sahip olmaktır. Kimseye affetme borcunuz yok, özellikle özür dilemeyen değişmeyen verdikleri zararı onarmak için tek bir şey yapmayan insanlara affetme borcunuz yok. Bu yüzden biri sizi affetmeye zorladığında kendinize sorun, gerçekten kimin rahatlığı için endişeleniyorlar? Sizin mi yoksa onların mı ve eğer cevap onlarınsa tavsiyelerinin dikkate alınmaya değer olup olmadığı konusunda cevabınızı almışsınız demektir. Acele etmeyin, duygularınızı hissedin, huzurunuzu koruyun ve eğer affetme sonunda gelirse, bunu birinin sizi suçluluk duygusuna itmesiyle değil sizin seçmenizle olsun, iyileşmeniz başkasının programına göre işlemez. Şimdi bu olumlamayı yorumlara yazmanızı istiyorum. Kendi şartlarımla affediyorum. Dördüncüsü, biri sizi duygusal olarak meşgul ettiğinde. Bu kişiyi tanıyorsunuz. Her zaman bir krizi var. Her zaman draması var. Her zaman tavsiyenize, zamanınıza, duygusal enerjinize ihtiyaç duyuyor ve bir şekilde acil durumları her zaman sizin sorumluluğunuz oluyor. Bugün işte bir şeyden dolayı üzgünler, yarın ilişki sorunları, gelecek hafta aile draması. Her zaman bir şey var ve her zaman aradıkları kişi sizsiniz. İlk başta kendinizi iyi hissediyorsunuz. İhtiyaç duyulduğunuzu, önemli olduğunuzu, iyi bir arkadaş gibi olduğunuzu hissediyorsunuz. Ama yavaş yavaş bir şey fark etmeye başlıyorsunuz. Her konuşma onlar hakkında, her etkileşim sizi tüketiyor. Veriyorsunuz, veriyorsunuz ve veriyorsunuz ve bir şekilde her zaman boş kalıyorsunuz. Bu arkadaşlık değil, bu sömürü. Bu insanlar duygusal vampirler, tavsiyenizi istemiyorlar, isteselerdi gerçekten alırlardı. Enerjinizi istiyorlar, kendi kaoslarıyla uğraşmak zorunda kalmamaları için birinin onları emmesini istiyorlar. Bir çöplük istiyorlar ve siz bu işe gönüllü oldunuz. İşte tuzak burada, geri çekilmeye çalışırsanız kendinizi suçlu hissetmenizi sağlarlar. Size ihtiyaç duydukları tüm zamanları hatırlatırlar, müsait olmadığınızdan dolayı incinmiş gibi davranırlar. Sınır koymanın onları terk etmek olduğunu hissettirirler. Ama size bir şey sorayım, en son ne zaman sizin için oradaydılar? En son ne zaman nasıl olduğunuzu sordular ve gerçekten bir cevap beklediler. Bu ilişki en son ne zaman dengeliydi? Hatırlayamıyorsanız cevabınız bu. Acımasız insanlar çok önemli bir şeyi anlarlar. Duygusal enerjiniz bir kaynaktır ve bazı insanlar izin verirseniz onu tamamen tüketirler. Verdiğiniz her şeyi alırlar ve yine de daha fazlasını isterler çünkü onlara bir sınır olduğunu hiç göstermemişsinizdir. Bu yüzden bir sınır koyun, her aradıklarında müsait olmayı bırakın, sorunları çözmek için her şeyi bırakmayı bırakın, kendileri bile çözmeye çalışmıyorlar. Onların kaosunun sizin acil durumunuz olmasına izin vermeyi bırakın. Ve karşı çıktıklarında çünkü çıkacaklar kararlı kalın. Sizi önemsiyorum ama tek destek sisteminiz olamam. Bir uzmana görünmeniz gerekiyor ya da basitçe şu anda bunun için kapasitem yok. Kulağa sert geliyor. Kötü hissettiriyor ama gerekli çünkü kendi huzurunuzu korumak bencilce değil hayatta kalmakla ilgili. Başkalarını ısıtmak için kendinizi ateşe atmayı bırakın. Beşinci olarak, zamanınız esnekmiş gibi davranıldığında, geç kalıyorlar, son dakika iptal ediyorlar, sormadan planlarını değiştiriyorlar. Zamanınızın zaten çok önemli olmadığını varsayarak sizin de uyum sağlayacağınızı düşünüyorlar ve siz de uyum sağlıyorsunuz, bekliyorsunuz, yeniden planlıyorsunuz. Zorluk çıkarmak istemediğiniz için, anlayışlı olmak istediğiniz için çünkü kesinlikle kötü bir şey kastetmediklerini düşünüyorsunuz. Ama aslında bir şey kastediyorlardı. Sizin zamanınızın onlarınki kadar önemli olmadığını kastediyorlardı. Machiavelli bir keresinde şöyle demişti, bir yöneticinin zekasını değerlendirmenin ilk yöntemi etrafındaki insanlara bakmaktır. Aynı şey sizin için de geçerli, hayatınızdaki insanlara bakın, zamanınıza saygı duyuyorlar mı yoksa onu sonuçsuz bir şekilde harcayabilecekleri bir şey olarak mı görüyorlar? Çünkü gerçek şu ki size saygı duyan insanlar zamanında gelirler, sözlerini tutarlar. Sizin programınıza kendi programları kadar değer verirler ve bir şey çıktığında önceden haber verip özür dilerler, gerçekten de. Size saygı duymayan insanlar sürekli geç kalırlar. Son dakikada iptal ederler. Plan yaparlar ve hiçbir şey olmamış gibi bozarlar ve her zaman hazır bir bahaneleri vardır. Bir kere kaza, iki kere alışkanlık, üç kere ise seçimdir
ve bunu kabul etmeye devam ederseniz onlara zamanınıza saygısızlık etmenin hiçbir sonucu olmadığını öğretiyorsunuz. Peki acımasız insanlar ne yapar? Giderler. Saat 2'de buluşacağınızı söylediniz. Saat 2:15 ve orada değiller. Gidersiniz. Kızgın bir mesaj yok, ders yok, sadece gidersiniz ve sonunda ortaya çıkıp nerede olduğunuzu sorduklarında basitçe saat 2'ye kadar bekledim. Orada değildiniz, bu yüzden gittim dersiniz. Şok olacaklar, mantıksız davrandığınızı düşünecekler. Sadece 15 dakikaydı diyecekler ve işte o zaman doğru şeyi yaptığınızı anlarsınız. Çünkü zamanınıza gerçekten saygı duyan biri, 15 dakikanın önemsiz olduğunu düşünmezdi. Sizi bekleten insanları beklemeyi bırakın, sizin için öğleden sonralarını bile yeniden düzenlemeyecek insanlar için hayatınızı yeniden düzenlemeyi bırakın. Size bütün yemeği vermesi gereken insanlardan kırıntı kırıntı saygı kabul etmeyi bırakın. Zamanınız asla geri alamayacağınız tek şeydir. Birinin boşa harcadığı her dakika bir daha asla göremeyeceğiniz bir dakikadır. Ona göre davranın, onu şiddetle koruyun ve ona değersizmiş gibi davranan herkesten uzak durun, çünkü zamanınıza değer vermezseniz kimse de vermez. Bu olumlamayı yorumlara bırakın. Zamanım değerli. 6. olarak, gerekenden fazla açıklama yaptığınızda bir sınır koyarsınız ve sonraki 10 dakikayı nedenini açıklayarak, gerekçe göstererek, nedenler sunarak, sanki mahkemede yargılanıyormuşsunuz gibi bir dava oluşturarak geçirirsiniz. Bu akşam gelemem çünkü şu işim var ve gerçekten yorgunum ve çok meşguldüm ve anlayacağınızı biliyorum. Ve belki gelecek hafta yapabiliriz ve gerçekten üzgünüm ve durun, sadece durun. Değil, tam bir cümledir. Kimseye neden söylediğiniz konusunda bir tez borçlu değilsiniz. Fazla açıklama yaptığınızda işte böyle olur. İnsanlara sizinle tartışmak için malzeme verirsiniz. Verdiğiniz her neden onların "ama bu o kadar da önemli değil" veya "bunu biraz erteleyemez misin" veya "ama sana gerçekten ihtiyacım var" demeleri için bir fırsat olur. Anlamaya çalışmıyorlar, zayıf noktayı bulmaya çalışıyorlar. Savunmanızı kırıp geçmelerine izin verin. Acımasız insanlar açıklama yapmazlar, "müsait değilim, bu bana uymuyor, bunu yapmayacağım" derler, nokta, tartışma bitti. Ve diğer kişi nedenler sorduğunda bunları sunmazlar. Sadece sınırı tekrarlarlar, "dediğim gibi müsait değilim." Aynı kelimeler, aynı ton, ayrıntı yok, çünkü kritik bir şeyi anlıyorlar. Size saygı duyan insanlar hayır cevabınızı sorgulamadan kabul ederler. Açıklama isteyenler fikrinizi değiştirmek için bir yol arayanlardır. Mantığınızı anlamak istemezler, mantığınızda bir kusur bulmak isterler. Bir düşünün, saygı duyduğunuz biri size bir şey yapamayacağını söylediğinde nedenini sorgular mısınız? Nedenlerinin geçerli olduğuna dair kanıt ister misiniz? Hayır. Kabul eder ve devam edersiniz, çünkü onların nedenleri olduğuna ve bu nedenlerin yeterince iyi olduğuna güvenirsiniz. Öyleyse neden zaten sınırlarınıza saygı duymadıklarını gösteren insanlara ayrıntılı açıklamalar veriyorsunuz? Kararlarınızın savunulmasına gerek yok, seçimlerinizin gerekçelendirilmesine gerek yok, sınırlarınızın PowerPoint sunumuna ihtiyacı yok. Ne demek istediğinizi söyleyin, söylediğinizin arkasında durun ve sessizliği pozisyonunuzu zayıflatan açıklamalarla doldurmayın. Ne kadar çok açıklama yaparsanız o kadar güçsüzleşirsiniz. Ne kadar çok gerekçelendirirseniz sınırınızın geçerli olması için onaya ihtiyacı olduğunu o kadar çok kabul etmiş olursunuz. Gerek yok, hayır dediniz, gerekli tüm açıklama bu. Bu onaylamayı yorumlara bırakın, açıklamaya gerek yok. 7. madde, kararlı olduğunuz için özür dilediğinizde, sonunda kendinizi savunmuş olursunuz. Bir sınır koyarsınız, hayır dersiniz, saygısızlığı dile getirirsiniz ve sonra saat gibi bunun için özür dilersiniz. Sert geldiyse özür dilerim, kaba olmak istemedim. Umarım bana kızgın değilsinizdir. Sadece omurganız olduğu için özür dilediniz. Bu insanların düştüğü en yıkıcı kalıplardan biridir. Kendinizi savunmak için zor işi yaparsınız ve sonra bunu yaptığınız için özür dileyerek hemen baltalarsınız. Az önce iddia ettiğiniz tüm gücü geri verirsiniz. Açık konuşayım, kararlı olmak özür dilenecek bir şey değildir. Sınır koymak kabalık değildir. Saygı talep etmek kötü niyetli değildir ve kapı paspası olmayı reddettiğiniz için kimseden özür dilemek zorunda değilsiniz. Kararlı olduğunuz için özür dilediğinizde aslında şunu söylüyorsunuz: "Kendimi savundum ama bunu yapmaya gerçekten hakkım olup olmadığından emin değilim, bu yüzden lütfen bana kızmayın." Sınır koyma izni istiyorsunuz, öz saygı için onay arıyorsunuz ve karşıdaki kişi bu zayıflığı çok net bir şekilde duyuyor. Eğer incinmiş veya gücenmiş gibi davranırlarsa geri adım atacağınızı öğreniyorlar.
Sınırlarınızın aslında sınır olmadığını, yeterince baskı uygularlarsa müzakere edilebilecek öneriler olduğunu öğreniyorlar. Bu yüzden zorlamaya devam edecekler, test etmeye devam edecekler. Kendinizi savunduğunuz için kendinizi kötü hissetmenizi sağlamaya devam edecekler çünkü işe yarıyor. Acımasız insanlar kararlılıkları için özür dilemezler. Bir sınır koyduklarında onu olduğu gibi bırakırlar. Birisi bundan incindiğinde onu teselli etmek için acele etmezler. Kişinin hayır denmesinin verdiği rahatsızlıkla baş başa kalmasına izin verirler. Çünkü mesele şu, eğer birisi sınır koymanızdan dolayı üzülüyorsa bu bir bilgidir. Bu sizin sınır koymamanızdan fayda sağladıklarını gösterir. Size zayıf ve uyumlu olmanızı tercih ettiklerini gösterir. Size aslında sizin iyiliğinizi düşünmediklerini gösterir. İyi insanlar sınırlara saygı duyar. Daha önce hiç sınır koymadıysanız şaşırabilirler ama saygı duyarlar. Kendinizi savunduğunuzda kızan veya incinen insanlar bunu asla yapmayacağınızı düşünen insanlardır. Yer kapladığınız için özür dilemeyi bırakın, standartlarınız olduğu için özür dilemeyi bırakın, kendinizi seçtiğiniz için özür dilemeyi bırakın, kararlılığınız özür dilenecek bir şey değil, gurur duyulacak bir şey. Bu olumlamayı yorumlara yazmanızı istiyorum. Özür dilemeden kararlı duruyorum. 8. madde, barışı korurken kendinizi kaybettiğiniz zamandır. Drama istemezsiniz, bu yüzden sessiz kalırsınız. Çatışma istemezsiniz, bu yüzden kabul edersiniz. Kimseyi üzmek istemezsiniz, bu yüzden kendinizi tekrar tekrar ihanete uğratırsınız ta ki kim olduğunuzu bile tanıyamayana kadar. Barışı korudunuz. Tebrikler. Ama bu süreçte kendinizi de kaybettiniz. Bakın, anlıyorum, çatışma rahatsız edici, yüzleşme korkutucu geliyor. Uyum sağlamak için sadece boyun eğmek daha kolay, dilini tutmak daha kolay, gerçeğinizi söylemektense sahte bir gülümseme takınmak daha kolay. Ama kolay olan doğru anlamına gelmez ve gerçekliğinizi kaybetmenize mal olan barış değildir. Bu teslimiyettir. Tartışmadan kaçınmak için gerçek fikrinizi yuttuğunuz tüm zamanları düşünün, herkesi mutlu etmek için nefret ettiğiniz planlara uyduğunuz tüm zamanları, içten içe yıkılırken iyiymiş gibi davrandığınız tüm zamanları. Barışı korumakta uzman oldunuz ama kimin barışını koruyorsunuz? Kendi barışınızı değil, her gün kendinizle savaş halindesiniz. Gerçeğinizi haykırma dürtüsüyle mücadele ediyorsunuz. Sizi bile içermeyen bir uyumu korumak için gerçekte kim olduğunuzu bastırıyorsunuz. Bu barışı korumak değil, bu kendini terk etmektir. Ve en kötü yanı, bunu yaptığınız insanlar bunu takdir bile etmiyor. Gerçekten mutlu olduğunuzu düşünüyorlar. Gerçekten aynı fikirde olduğunuzu düşünüyorlar. Rol yapmada çok iyi olduğunuz için içten içe öldüğünüzü bilmiyorlar. Acımasız insanlar gerçek barışın çatışmadan kaçınmaktan gelmediğini anlarlar. Barış kendinizle o kadar uyumlu olmaktan gelir ki dış çatışmalar sizi sarsmaz, başkalarını hayal kırıklığına uğratmanın bazen kendinizi hayal kırıklığına uğratmaktan kaçınmak için gerekli olduğunu bilmekten gelir. Çatışmayla uğraşmaktan daha yorucu olanın ne olduğunu bilmek ister misiniz? Size ait olmayan bir hayat yaşamak, başkalarını rahat ettirmek için yarattığınız bir karakteri yıllarca oynamak, 50 yaşında aynaya bakıp aslında kim olduğunuz hakkında hiçbir fikriniz olmadığını fark etmek. Bazı çatışmalar gereklidir. Bazı ilişkilerin sarsılması gerekir. Bazı insanların size kızması gerekir çünkü alternatif sonsuza dek kendinize kızmanızdır. Kendinizi başkalarının rahatlığının sunağında kurban etmeyi bırakın, herkesin rahat etmesi için kendinizi küçültmeyi bırakın, sizi içermeyen bir parçayı tutmayı bırakın. Doğru insanlar gerçek sizi sevecektir. Yanlış olanlar gidecektir. Bu olumlamayı yorumlara bırakmalarına izin verin, kendimi seçiyorum. 9. madde, birisi uyarılarınızdan sonra test etmeye devam ediyorsa, onları uyardınız, açık oldunuz, sınırlarınızı defalarca belirttiniz ve onlar da test etmeye devam ediyorlar. Zorlamaya devam edin. Belki bu sefer işe yarar diye görmeye devam edin, sözünüzü tutmayacaksınız. İşte bu an sınırları olan insanları sadece sınırlarından bahsedenlerden ayıran an, çünkü gerçek şu ki sonuçsuz bir sınır sadece bir öneridir. Ve uyarıdan sonra sürekli test eden insanlar çizginin nerede olduğunu anlamakta zorlanmazlar. Onlar çizgiyi geçtiklerinde hiçbir şey yapmayacağınıza bahse girerler. Onları etrafınızda tutmayı kendinize saygı duymaktan daha çok önemsediğinize bahse girerler ve her seferinde onları tekrar uyardığınızda sözünü tutmak yerine haklı olduklarını kanıtlarsınız. Bunu tekrar yaparsanız işimiz biter. Sonra tekrar yaparlar ve siz bir uyarı daha verirsiniz. Şimdi yalancısınız. Onlara değil kendinize,
Onlara sözlerinizin hiçbir anlam ifade etmediğini, sınırlarınızın pazarlık konusu olduğunu, sonuçların sadece sinirlendiğinizde yaptığınız ama asla uygulamadığınız tehditler olduğunu öğrettiniz. Bu yüzden test etmeye devam ederler. Neden etmesinler ki? Hiçbir dezavantajı yok, istediğini yapmaya devam edebilirler ve riske atmaları gereken tek şey anlamsız bir uyarı daha. Acımasız insanlar birden fazla uyarı vermezler. Kabul edilebilir olanı ve ihlal edildiğinde ne olacağını açıkça belirtiyorlar. Sonra da tereddüt etmeden, ikinci bir şans vermeden hemen harekete geçiyorlar. Bana tekrar saygısızlık edersen gidiyorum diyorlar ve bu olduğunda da gidiyorlar. Konuşma yok, tartışma yok, açıklama yok, sadece söylediklerini aynen yapıyorlar ve karşıdaki kişi şok oluyor. Gerçekten gideceğini düşünmemiştim diyor. Tam olarak öyle, uzun zamandır gitmeyeceğini kanıtladığın için sözünü tutacağını düşünmemişti ama sözünü tutmak her şeyi değiştiriyor. İnsanlara söylediklerinin arkasında durduğunu gösteriyor, sınırlarının gerçek olduğunu gösteriyor, sana saygısızlık etmenin sadece tehdit değil gerçek sonuçları olduğunu gösteriyor. Üzülecekler mi? Kesinlikle. Seni suçlu hissettirmeye çalışacaklar mı? Muhtemelen, seni soğuk, sert veya affetmeyen biri olarak mı adlandıracaklar? Belki ve bunların hiçbiri önemli değil çünkü popülerlik yarışmasını kazanmak için sınır koymuyorsunuz. Huzurunuzu, onurunuzu ve öz saygınızı korumak için sınır koyuyorsunuz. Sizi gerçekten önemseyen insanlar birden fazla uyarıya ihtiyaç duymazlar. Sizi ilk seferde duyacaklar ve davranışlarını düzeltecekler. Sürekli denemeye devam edenler ise onlar sana saygı duymuyorlar ve sana saygı duymayan insanları etrafında tutmana gerek yok. Her seferinde sözünü tut. İstisna yok, işte bu kadar. Kibar olmanın yapabileceğiniz en kötü şey olduğu 9 durum. Acımasızlığın isteğe bağlı olmadığı, aksine şart olduğu 9 an ve bir konuda net olmak istiyorum. Bu korkunç bir insan olmakla ilgili değil. Bu herkese kötü davranmak veya omuzlarında bir yükle dolaşmakla ilgili değil. Bu ayırt etme yeteneğiyle nezaketin sana ne zaman fayda sağladığını ve ne zaman seni yok ettiğini bilmekle ilgili. Nazik, sabırlı ve anlayışlı olmanın doğru hareket olduğu birçok durum var. Ama bu 9 durum o zamanlar değil. Bunlar nezaketin zayıflıkla karıştırıldığı, sabrın istismar edildiği, anlayışın kötüye kullanıldığı anlar. Machiavelli size acımasız olmanızı söylemiyordu. Size stratejik olmanızı, dünyada iyiliğinizi size karşı kullanacak insanlar olduğunu anlamanızı söylüyordu. Ve eğer onları tanımayı ve onlara göre davranmayı öğrenmezseniz hayatınızı onların kurbanı olarak geçireceksiniz. Bahsettiğim acımasızlık kendini koruma içgüdüsüdür. Önemli olan şeyleri, zamanınızı, enerjinizi, onurunuzu, huzurunuzu korumaktır. İyi bir insan olmaya devam ederken paspas olmayı reddetmektir. Nazik olabilir ve sınırlarınız olabilir. Şefkatli olabilir ve saygı talep edebilirsiniz. Anlayışlı olabilir ve yine de sizi tüketen insanlardan uzaklaşabilirsiniz. Ama zor olanı yapmaya, zor konuşmayı yapmaya, sonuçları uygulamaya gerekirse yalnız kalmaya istekli olmalısınız. Çünkü günün sonunda tüm hayatınız boyunca sizinle birlikte olacağı garanti olan tek kişi sizsiniz ve başkalarını memnun etmek için kendinize ihanet ederseniz yine de yalnız kalırsınız. Sadece kendinizin tanımadığınız bir versiyonuyla yalnız kalırsınız. Bu yüzden bu video size hitap ettiyse beğen butonuna tıklayın. Bunu duyması gereken biriyle paylaşın ve bu kanala abone olun çünkü daha yeni başlıyoruz. Bunu hak etmeyen insanlara karşı kibar olmayı bırakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.